Ah, ah! Gazi Osman Paşam, yani öyle fırtınalı bir ah çektiniz ki biz burada hepimiz alabora olduk alimallah. Ne yapalım Mahmut Paşam? İçimiz yanıyor. Celal evladımızın başında dua edebileceğimiz bir mezarı bile yok. Artık onun mezarı tüm Osmanlı topraklarıdır paşam. Öyle, öyle. Lakin bir tahayyül ediniz. Yani boğularak ölmek de ne acı bir şey. Önce böyle denizin dibine doğru gidersiniz. Sonra böyle nefesiniz kesilir. Sonra böyle Tahsin Paşam böyle ağzınıza su dolar. En kötüsü de o balıklar. O aç balıklar böyle insanı didik. Çok fena. Çok fena, çok. Böyle fena şeyler söyleyerek acımızı daha fazlalaştırmayın. O da doğru. Zaten Celal evladımız için üzülüyoruz. Tabii. Celal evladımız her daim şehitliği kovalamıştır. Ben onun için değil, devletimiz için kahrolurum. Celal Efendi oğlumuz yüreğinde devlet ve vazife aşkıyla nice denizler, nice dağlar aşmış. Nice düşman cephelerini tarumar etmiştir. Namlusunun ucu her daim düşmanda olmuştur. Lakin yanarım. İşte böyle nafileden boğulup vefat edince şehitlik mertebesine ulaşamadı ya, ona yanarım. Siz Hazreti Halid bin Velid'in hikayesini bilmez misiniz paşa? Ömrü harp meydanında geçmiş İslam kılıcı. Bedeninde düşman kılıcının yaralamadığı tek bir yer olmayan. Lakin yatağa düştüğünde ben böyle develer gibi ölüm döşeğinde ölümü bekleyemem deyip harp meydanındaki gibi ölümü ayakta karşılayan Halid bin Velid şehit değil midir? Şehittir elbet. Celalimiz dedelerimize layık bir evlat gibi ölümü ayakta karşılamıştır. Celal niyetiyle de ameliyle de şehittir. İnşallah. İnşallah. Buyurun. Celalimiz göğsünde kurşun yarasıyla şehit olmuştur. Tekneleri hücuma uğramıştır. Bu malumat beni ziyadesiyle şaşırttı hünkârım. Emin miyiz? Osman Paşa. Celal'le mahdumunuz Kemalettin Paşa silah arkadaşıdır. Dosttur, kardeştir. Üzüntümün de kederimin de şiddeti bundandır hünkârım. Hadise olduğu vakit Celal'in sırtında Kemalettin Paşa'nın paltosu varmış. O palto kıyıya vurmuş. Zabitler alıp bana getirdiler. Göğsünde bir iz vardı. Kurşun izi. Tam göğsünde. Allah Allah. Peki bunu kim yapmış hünkârım? Namert Paşa. Namert. Celalimiz çarpışarak ölmüştür. Kurşun ilkin Celal'i bulsa da nihai hedefi devletimizdir. Namusumuzdur, istikbalimizdir. Kurşun atanları bulmak, cezasını kesmek eğer gücümüz yetmiyorsa ölümü ayakta karşılamak boynumuzun borcudur. Hünkârım ya silahlar? Teknedeki silahlara ne olmuş? Onları almışlardır. Lakin onları bulacağız. Devletimizin gücü karşısında hiç kimse duramaz inşallah. Lakin paşalar, bizim de seferber olup bu silahları daha fazla can yakmadan bulmamız icap eder. Siz onu bana bırakın Mahmut Paşa. İstikbalimizin celallerini yetiştirin kafi. Biz çalıştıkça, milletimize hizmet ettikçe, devletimizi yücelttikçe bize saldıranlar olacaktır. Peki bu hücumların sebebi nedir? Demiryolu hamlemizdir hünkârım. Doğru dersin paşa. Biz ne vakit benden evvelki idarelerin borcunu kapattık, saldırılar başladı.
Demiryolu yardımları ne alemdedir paşa? Hünkârım, devlet erkanında da, halk nazarında da bir onur meselesi olarak kabul edilmiş vaziyette. Demiryolu yardımı, alaka ve talep fevkalade seviyede. Bu meseleyle alakalı bir korkumuz yok hünkârım. Hamdolsun. Çıkabilirsiniz. Ahsin Paşam. Sizinle mesaimiz bitmiyor. Biz alacağımız rahat nefesin ümidini Rabbimizin bizden razı olacağı güne saklamışız hünkârım. Hünkârım, Sarah Hedeya'nın durumu gittikçe kötüleşiyor. Lakin konuşmaya da niyeti yok gibi. Ecel ortada yokken meydan okuyan çok olur paşa. Lakin ecel bütün ürpertisiyle yoklamaya görsün. Ben yiğidim diyenin dilini de dizinin bağını da çözüverir. Siz nasıl buyurursanız hünkârım. Zaruf Efendi çağrıldı mı? Çağrıldı hünkârım. Âlâ. Beni öldürecek misiniz? Ben aman dilemeye gelmiştim. Yaşamak istiyorsan ya konuşursun ya da beni öldürürsün. Tut şunu. Tut! Benim can yoldaşımı, can kardeşim Celal'imi kim öldürdü? Kim saldırdı o tekneye? Ben bilmiyorum. Ya öldür ya konuş. Çünkü biz kardeşlerimizi öldürenlerin ya kanını dökeriz ya da intikam uğruna canımızı veririz. Gerisi zulümdür bize. Ne istedin vatanımızdan, hünkârımızdan, dinimizden ne istedin? Ya konuş ya öldür! Rica ederim. Ben masumum. Hiçbir şeyden haberim yok. Bas şu tetiğe! Bas! Bas şu tetiğe! Sizi rezil katiller! Katiller! Kardeşimi aldınız benim. Katiller! Kan dökmeden duramazsınız siz değil mi? Bas şu tetiğe! Bas! Bas! Hadi bas! Hünkârımıza, Ulu Hakan'ımıza dua et. O olmasaydı seni burada paramparça ederdim de ciğerim soğumazdı. Kardeşimi aldınız ha? Yaşamak istiyorsan kayda değer bir şeyler söyleyeceksin. Yoksa burada yavaş yavaş zavallı gibi geberip gideceksin. Bu arada aklında bulunsun. Bizi öldürerek yok edemezsiniz. Kapatın şu kapıyı. Emredersiniz paşam. Aleykümselam. İçelim bakalım şöyle okkalı bir kahve. Vaziyet nedir? Buldunuz mu domuzun izini? Bulduk ağam, bulduk. Hiram çiftlikten sürüyle domuz almış. Layığını yapmış. Domuz sürüsünün çobanı.
O benden ciğerparemi aldı. Ahdim olsun, onun ciğerini sürüsünün önüne atacağım. Allah'tan tek bir duam var. Onun zulmünün sonuna beni sebep kılsın. Siz domuzun izini sürün. Gayrimüslim kasaplara sorun bakalım. Sürüyle domuz kesen var mı? Sultanım, ölen askerleriniz için taziyelerimi arz ederim. Beni buraya eğer batan silahlar için çağırdıysanız mühim değil. Bir Osmanlı eri benim bütün silahlarımdan daha kıymetlidir. Sizin silahlarınız batmadı Zarof Efendi. Sultanım, adamlarım teknenin battığını teyit etmişti. Askerlerim şehit oldu lakin boğulmadı, vuruldu. Tekne battı lakin silahlar batmadı. Tekne batıyor, silahlar batmıyor. Bu nasıl oluyor sultanım? Tekneye bir tertip düzenlendi. Bu ihanettir. Silahlar alındı. Bu hakikattir. O silahları sen bulacaksın. Bu da emrimizdir. Bu büyük bir tertip sultanım. Ben bu silahları nasıl bulabilirim? Sen silahın kokusunu alırsın Zahruf Efendi. Silahlar seninse namludan çıkacak kurşunların mesuliyeti senindir. Silahları bul. Yoksa Karadeniz'deki diğer silah yüklü gemin batacak. Harp toplarımızın namluları gemine çevrilmiş durumda. Merak etmeyin sultanım. Elimden geleni yapacağım. Ben değil, sen merak edeceksin. Celalimiz seni bulmadan o silahları bul. Bu silahlara sahip olabilmek için ne serüvenler atlattık. Daha bir tanesi patlamadan bile ne canlar gitti. Celal Bey evladımız kabiliyetli bir subaydı. Evet öyleymiş. Filistin'de yaptıklarını işittim. Eline Barbaros'un sancağını almış Yahudilere ders vermeye kalkmış. Şu an bir zamanlar Barbaros'un hüküm sürdüğü o denizin dibinde. Mahmut Paşa. Bir Yahudi için en büyük tehdit nedir biliyor musunuz? Senin Yahudi olman. Osmanlı. Ama Yahudiler yüzyıllardır bu topraklarda huzurlu yaşamadılar mı? İşte mesele de bu. Osmanlı adil nizamı olan bir devlettir. Yahudiler burada huzur içinde yaşadılar. İstedikleri gibi ticaret yaptılar. Ve hiçbir zaman akıllarına kendi devletlerini kurmak gelmedi. Yani illa şu Yahudileri öldürteceksiniz. Ben bugün Yahudi devletini kuramasam da benden sonra gelecekler bu devleti yine Yahudilerin kanlarıyla kuracaklar Mahmut Paşa. Benim fikirlerimin üzerinde ve kaybettiğimiz Yahudi kardeşlerimizin kanlarıyla. Şema İsrail. Hayırdır paşam? Vay 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 vay. Zamanında elime bu silahlardan vereceklerdi. Gör o zaman bir tane mermi ziyan ediyor muydu Hiram? Biz işimizi yaptık Hiram. Sen ne yaptın? Her şey tamam paşam. Bahar geldi. Ermeni okulunda yatılı okuyan çocuklar mesireye çıkıyor. Ben de onlara güzel bir ziyafet hazırladım. Bombaları bankanın yanına götürebilmek için küçük çocukları kullanma fikri hanginizindi? Sizce kimin olabilir? O kadar bombayı Abdülhamit'in hafiyelerine fark ettirmeden bankanın yakınına sokmak mümkün değil paşam. Ermeni okulu bankanın yakınında. Talebeleri bıraktıklarında hepsinin çantasına birer tane hediye bırakacağım. Ertesi gün çatışma başladığında bombalar okulda hazır olacak. Gerisi de zaten çatara patara.
Kabul edelim, fena tertip değil aslında. Kaçırılan Ermenilerin aileleri sokaklara döküldüğünde de bir şamata kopacaktır herhalde. Kıyamet kopmasın da. Naimem, güzel kızım benim. Hünkârım. İyi mi Naime kızımız? Hekimler şimdi çıktılar dışarı. İlaç verdiler. Uyanmasını bekliyoruz. Düşecek ateşi inşallah. İnşallah. Hatırlar mısınız 6 yaşında da böyle çok hasta olmuştu. Küçücük elleriyle parmaklarımı tutar gitme babacığım derdi. Hatırlarım tabii ya. Şimdi o eller büyüdü. Sözler büyüdü. Artık o dudakları başka sır fısıldar oldu. Annelik babalık bu cihandaki en zor zanaatkarlık. Haklısınız hünkârım. Derdi tasası bitmez. Artık Naime kızımızın mürvetini görmek isteriz. İnşallah. Her baba evladının dinine, devletine, evine, evdeşine bağlı biriyle izdivacını görmek ister. Uyandığı zaman kızımıza münasip bir dille sorunuz. Selamünaleyküm baba. Aleykümselam. Hiçbir şey demeden çekip gitmişsin. Bugüne kadar ettiğimiz kelamın ne faydasını gördük Ömer? Gözümü gönlümü anamın intikam ateşi sardı baba. Başka hiçbir şey göremez oldum. Ruhum anamla beraber o mezara girdi. O şerefsizin canını almadıkça da çıkmayacak geri. Bak evlat. İntikam haktır. Lakin hakkı bilene. Hazreti Ali Efendimiz bir gün cihat meydanında düşmanla karşı karşıya kalır. Tam kılıcını müşriğin bağrına indirecekken adam Hazreti Ali'nin yüzüne tükürür. Hazreti Ali adama dönüp serbestsin der. Adam şaşırır. Dayanamaz sorar. Tam beni alt edip öldürecekken neden vazgeçtin der. Ali Mürteza'da. Ben seninle Allah için savaşıyordum. Ve onun rızası için seni öldürecektim. Ama sen yüzüme tükürdün. Ben de öfkelendim. Eğer şimdi seni öldürürsem Allah rızası için değil, kendi nefsim için öldürmüş olacağım. Bu yüzden serbest bıraktım der. Selamünaleyküm Asım amca. Aleyküm selam evlat. Var mı bir malumat? Var kardeş var. Sordum soruşturdum kasaplardan.
Ne diyorlar? Şerefsiz Ermeni çocuklarını toplamış. Onlara yemek dağıtacağını söylemiş. Yerini öğrenebildiniz mi peki? Öğrendim. Hadi. Gidip binelim tepesine itin. Hayırdır kızım? Beni çağırtmışsınız. Yok halacığım. Biz çağırtmadık sizi. Ben çağırttım Fehim'i. Bize halamla biraz müsaade eder misin? Tabii. Ben de zaten bahçeye çıkacaktım. Buyurun rahatça konuşun. Buyurun. Hayırdır Hatice'm? Fehimi'yi göndermeler falan. Neler oluyor? Deniz bakışlım. Hadi söyle halına ne oldu? Bidar Sultan Kemalettin'le olan muhabbetimi biliyor. Ve ben ne yapacağımı bilmiyorum. Bu nasıl olur kızım? Nereden işitmiş? Fehime halacığım. İşittiği her şeyi Bidar Sultan'a anlatıyor. Fehime. Demek daha evvel babanıza yazacağımız mektup meselesini de o söyledi. Muhtemelen. Hay Allah'ım. Ama Kemalettin'i bir siz, bir de Fehime'den başkası bilmiyordu. Zavallı Bidar Sultan'a yakın olursa daha mutlu olacağını düşünüyor. Bu kız nasıl böyle bir şey düşünür? Nasıl güvenir Bidar'a? Sanki bilmiyor. Ah benim saf kızım, ah benim Fehimem, ah. Asıl mesele o değil hala. Bidar Sultan bu izdivaç meselesini sizin yoluna koyacağınızı ve bunu Sabahattin Efendi'nin evliliğini geciktirmek için üstünüze aldığınızı bilir. Nasıl biliyor? Yoksa sana bir şey mi söyledi? Yok, söylemedi. Siz bu hususta daha fazla bir şey yapmayın lütfen. Emin misin kızım? Tamam kızım, sen nasıl istersen. Siz Makbule meselesini ne yapacaksınız? Sen bunları düşünme kızım. Halam bir hal çaresini bulur. Ama önce hem Bidar'a hem de Fehime'ye iyi bir ders vermek lüzum olur. Malum, laf taşıyan taşıdığının altında kalır Hatice. Şu namussuza bak. Gören de hayırsever sanar. Sen ne diyorsun kardeş? Biz bunu papaz kılığında soyulurken gördük de Ermeni çetecilerin elinden kurtardık. Kardeş, söyle ne yapacağımızı da binelim tepelerine. Şu arkadan dolanalım. Siz diğer adamları tutun. İrem şerefsizini bana bırakın. O şerefsizin kafasına silah dayayınca geriye teferruat kalacak. Hadi o zaman. Hadi. Çok yeniler. Ala. Bay Zaharov. Nasılsınız? Şimdi iyiyim. Bay Herzl. Bence bu sizde kalsa iyi olacak. Çünkü bu zıvanadan çıkmış bir deli. Ne yapacağı belli olmaz. Beni öldürürse takdir edersiniz ki bir Osmanlı paşasının üstünde böyle bir şey bulunması yakışık almaz. Şimdi zaten 3 kişiyi öldürdü. Bu onu bir süre sakin tutacaktır. Bay Zaharov. Bu ölüler de çok pis kokuyor değil mi? Leş kargalarının dirisi ölüsünden beter kokar.
Vasil Zaharov'un silahlarına konmaya yeltenmediği sürece kargaların ömrü uzun. Silahlarınız batmadı Bay Zaharov. Kaldı ki Bay Zaharov, sizin silahlarınıza göz koyan birinin gözünü ben oyarım. İşte bu hayırsever tavrınız sizi hayatta tutuyor. Paşam. Silahları alın. Bu silahları bize Bay Parvus gönderdi. Bu silahlar benim. Bay Parvus rica etti. Ben de kırmadım, verdim. Tamam ama şimdi bu durumdan Parvus Efendi hiç memnun olmayacaktır. Bay Parvus'un memnuniyetini düşünecek vaziyette değilim. Sultan Abdülhamit'in eli ensemde. Zavallı ve zor bir durumdayım. Bir de kollarımın tutulmasına hiç tahammül edemem. Tereddütsüz sıkı. Eğer silahları vermezsem Sultan Abdülhamit Karadeniz'deki gemimi batıracak. Sultan silahları istiyorsa silahları alır. Senin gözüne ne oldu? Görmek ister misin lan? Dur şimdi. En büyük eti sana vereceğim lan. Ermiş rahiplerin ensesinde de gözü olur Ömer. Kafanı dağıttığımda kör olacaksın. Sen o tetiğe dokunmadan ben bu çocuğun gırtlağını keserim Ömer. Ulan ne yaparsan yap, anamın intikamını alacağım. Senin o pislik kafanı dağıtacağım. Anan çürüdü gitti, sen hala intikam derdindesin. Ulan şerefsiz, senin mezarın bile olmayacak. Hünkârımız bunu yapmanı istemezdi Ömer Efendi. Haydar-ı Kerrar, Hazreti Ali Efendimizin sırrını keşfetsin ve bize öyle gelsin. Eğer şimdi seni öldürürsem Allah rızası için değil, kendi nefsim için öldürmüş olacağım. Beyler! Sen intikamını alırsan burası kan gölüne döner Ömer. Vakti gelecek. Senin canını kendi nefsim için değil, dinimin hakkı için alacağım. Geri bas! Geri basın! Arkadaşınız yaşasın istiyorsanız takılın peşime. Yürüyün hadi keserim yoksa. Aferin lan. Gözüm tuttu seni. Peşimden gelmeye kalkmayın. Bu çocukların alayını öldürürüm. Çok süratlisiniz Zaharov Efendi. Silahların sizin gemiye götürüldüğünü bilmesem onları sizin aldığınızı düşüneceğim. Hünkârım, bana kahve ikram eden bu cihanın en siyasi padişahını karşıma almak bu hayatta yapacağım en ahmakça iş olurdu. Silahlar? Bu meseleden temelli kurtulmak, bir daha ayak bağı olmaması için meseleyi kat'i suretle hallediyorum hünkârım.
Bu vakitler Zaptiye Karakolu'ndan bir amir dışarı davet edilmiş olmalı. Artık silahlarla ilgili meselemiz kalmadı. Hainler cezalarını gördüler hünkârım. Size feda olsun. Adamlara neye göre böyle bir ceza verdiniz? Hünkârım, konuşturmaya çalıştım ama konuşacak adamlar değillerdi. Adalet! Zaharof Efendi. Bir ceza verilecekse adalet hükmetmelidir. Hünkârım, bunlar kana susamış katillerdi. Ben Muğla'da doğdum, büyüdüm. Şer'i hükümleri bilirim. Sizin askerlerinizi öldürüp silahları kaçıran bu adamların cezası kısastır. Ben hükmü icra ettim, bağışlayın. Şer'i hükümleri bilirsiniz, lakin eksik bilirsiniz. Eğer bir ceza verilecekse, kısas hakkı olanın rızası alınmalıdır. Hünkârım, bizim gemi... Müsterih olunuz Zaharof Efendi. Lakin silahlarınıza hakim olun. Bir dahaki sefere bu kadar ucuz kurtulamazsınız. Sana bir şey söyleyeceğim Sebahattin. Biz hiç buraların adamı değilmişiz, biliyor musun? Hakkım var pederim. Değiliz. Gazetelerinizi indirin beyzadeler. Size havadislerim var. Seni sultanım. Yani benim nazarımda bugüne dek gelmiş geçmiş havadislerin baş manşeti hep sensin Seniham. Yani ben başkasını ne tanırım ne de bilirim Seniham. Mahmut, lüzumsuz konuşma lütfen. Size havadislerim var dedim. Maalesef yeğenim Hatice evlenmekten vazgeçti. Yapma yahu. Eski sultanımız Murat dayımın kızı Hatice Hanım evlenmekten vazgeçiyor. Bunun bizim için kıymeti nedir validem? Sabahattin, oğlum benim çabam, tasam, derdim senin içindir. Hani Hatice evlenseydi sizin de bu izdivaç meselesi ertelenirdi, soğurdu. Ne bileyim, zamanla bir şekilde üzeri örtülürdü. Hiç bu kadar kendinizi zahmete sokmayın validem. Ben size bu garabet işi kestirip atmanın bir yolunu söyleyeyim. Neymiş o yol oğlum? Abdülkadir. Kimsenin istikbal vaat etmediği şehzademiz. Aslanlar gibi yumruğunu masaya vurmuş. Ben seviyorum o çocuğu, biliyor musun? Pederim. Mahmut. Tamam yahu, tamam. Nişanı atıyormuş. Abdülkadir. Hı. Pakize ile. Öyle kolay mı canım o işler? Vallahi aklın yolu bir validem. Beni içine soktuğunuz bu rezil izdivaç mevzusundan kurtarın. Yoksa ben de ne yapacağımı bilirim. Bunu aklınıza sokun. Hadi bakalım Mahmut Paşam. Ne yapacağız biz şimdi? Yani Seniha, bu iş hacimli bir iş. Bu tombik kız meselesi öyle kolay bir mevzu değil. Şimdi sen de bu Sabahattin'e bu son izdivaç hamlesini yapmayacaktın. Orada hatalısın. Keyfimden yaptım sanki Mahmut. Bu işlerin bu vaziyete gelmesinin müsebbibi sensin. Açtırtma ağzımı şimdi. Seniha'm, sen öyle gözlerini bölertince aklıma müthiş bir fikir geldi. Bir dinle, bir kere dinle. Şimdi bu bidar kadın sultan seni bu Sebahattin'in izdivacı yüzünden sıkıştırıyor değil mi? Sıkıştırmak ne kelime? Dört koldan taarruz ediyor. Tamam işte. Sen de Şehzade Abdülkadir ve Pakize hattından yeni bir cephe açacaksın. Çok ayıp vallahi. Bir şehzade nişan atar mı? Bir genç kızın kalbiyle, hisleriyle oynar mı? Çok ayıp vallahi.
Vallahi çok haklısın Mahmut. Çok ayıp. Hem Bidar kadın bizimle uğraşacağına gitsin oğluyla alakadar olsun. Değil mi? Vallahi tebrik ederim seni. Seni Dur tombik geliyor. Gel kızım gel. Gel kızım. Sağ olasın. Berhudar ol benim sıhhatli kızım. Otur kızım sen de. Bak Sabahattin çıktı nasılsa. Onun kahvesini de içersin. Ben de gideyim. Nereye gidiyorsun Mahmut? İş Seniha. Devlet işi. Haydi. Otur kızım sen otur. Çekinme. Hünkâr, Söğüt alayından Osman geldi. Ömer Efendi'den bir malumat getirmiş. Buyursunlar. Buyurun. Evladım, anlat. Hünkârım Ömer Efendi Hiram'ı yakaladı. Bu kefere. Mesire yerinde Ermeni talebeleri toplamış, yemek dağıtmaktaydı. Ömer Efendi fırsatını bulduğu an silahı Hiram'ın kafasına dayadı. Sonra? Tetiğe basmadı hünkârım. Hiram alçağı çocukları rehin almış. Yapamadı Ömer. Çekmedi tetiği. Bu talebe meselesini iyice bir tetkik edin paşa. Emredersiniz hünkâr. Ömer evladımız tetiği çekmediğine göre Hazreti Ali Efendimizin sırrına vakıf olmuş belli ki. O artık tutuşmuştur. Pişme vakti geldi. Git kendisine söyle evladım. Yahya Efendi bahçesindeki işaretli çam ağacının altını kazsın. Oradan çıkan alıp buraya gelsin. Emredersiniz hünkârım. Silahları da kaptırdık. Yeni silahları nereden bulacağız? Bilemiyorum. Ama bu gidişle Ermenilerin itimadını da kaybedeceğim. Siz zaten Yahudilerin itimadını kaybetmiştiniz. Bir de üstüne bu. Hiç sorma. Viyana'ya dönemiyorum. Orada Yahudilerden topladığım paraları Abdülhamit'e borsada kaybettiğim duyulursa işte o benim sonum olur. Siyonistlerin yeni ve büyük lideri Theodor Herzl, şimdi Viyana'da bir bakkal dükkanı açabilecek kadar ticari krediye ve itibara sahip değil mi yani? Şakanın hiç sırası değil. Bay Herzl, zaten şakanın ve ölümün sırası olmaz. Dostum Emanuel Karaso. Hoş geldin. Hoş bulduk. Emanuel Karaso, Mahmut Paşa. Memnun oldum. Ben de memnun oldum paşa. Bu dimdik omuzlarına ve havadaki burnuna bakılırsa Sara ile gönül ilişkileri iyi gidiyor galiba. Biz gerçekten de Sara Hanım'ı unuttuk. Sara Hanım nerede? Büyük Sultan Abdülhamid'in yanında. Büyük Sultan Abdülhamit'in yanında mı? Siz gerçekten de nüktedanlıkta hudut tanımıyorsunuz Bay Karasu. Sıhhatin nüktesi olmaz paşa. Sara zehirlendi ve ölmek üzereydi. Kurtulması saraydan çıkacak ilaca ve izne bağlıydı. Ben de onu saraya götürdüm. Siz ne yaptınız Bay Karasu? Gerçekten yapabileceklerinin hududu yok. Bu yüzden seninle savaşmak istemiyorum dostum. Sara şimdi hepimizi ateşe atacaktır. Neden bizi ateşe atsın Mahmut Paşa? Çünkü Bay Herzl, Sultan Abdülhamit, devletin hayrına olmayan hiçbir işte, hiç kimseye su bile vermez. Sara Hanım elbette ki sıhhatine kavuşacaktır. Ama bizleri ele vereceği için bizler ölmüş olacağız. Mahmut Paşa, biz nasıl ki öncelikle kendimizi düşünüyorsak, Sara da öncelikle kendini düşünmek zorunda. Siz yanmayın diye kendini ateşe atacak değil mi? Bay Herzl, biz gerçekten de Sara Hanım'la pek alakadar olamadık. Ben şimdi hemen saraya gideyim
ve Abdülhamit'in kulağına bazı şeyler fısıldayayım. Hem de Sara Hanım'dan daha önce. Yapmalısınız. Görüşmek üzere. Yardım et. Kimse yok mu? Ne olur yardım edin. Yalvarırım. Merhamet edin. Ölmek istemiyorum. Yazık. Hem insanları zehirlemeye çalış, hem de yaşamak için onlardan şifa bekle. Bu kafayla işin zor senin. Ben masumum. Sultan'a söyleyin, konuşacağım. Yeter ki beni kurtarsın. Sebahattin, evladım. Benim zürriyetimin ana sermayesi. Hayırdır peder bey? Ne oldu? Yandık yine yandık oğlum. Başımıza felaket bir afet geldi. Gel. Hayırdır peder bey? Sara Hanım belası. Bir veba gibi sardı etrafımızı. Saraya gitmiş. Abdülhamit ondan kıymetli bir malumat alana kadar bırakmaz. O kıymetli malumat da sensin tabii. Sara Hanım'la gereğince alakadar olamadım. Beni harcayacaktır. Önemsiz bir pulmuşum gibi satacaktır. Ne yapacaksa yapacak. Biz ne yapacağız peder bey? Ben saraya gideceğim. Neden? Abdülhamit'e Bay Herbert konusunda malumat vereceğim. Eğer Sara Hanım'dan önce davranabilir ve söylediklerime Abdülhamit'i inandırabilirsem kurtarırız. Şu işe bak. Şu işe bak. Biri konuşacak da canımızdan olacağız diye ödümüz kopuyor. Abdülhamit'in olduğu memlekette nefes almak bile büyük lütuf oluyor. Bu Sara Hanım bülbül gibi öterse benim Avrupa'ya kaçmaktan başka çarem kalmaz Sebahattin. Saraya gidip dönmemek de var. Bak, beni sakın bırakma. Benim zindanlarda çürümeme müsaade etme. Her ne olursa olsun beni kurtar Sebahattin. Korkma pederim. Korkma. Bugün değilse yarın zafer mutlaka bizim olacak. Mutlaka. Bu millet beni duymadı. Bu vatan bana burun kıvırdı. Bu devlet beni görmedi. Halbuki ben onlar için kurtarıcıydım. Ben onlar için umuttum. Ben onlar için istikbaldim. Her şeyi benim ellerime bıraksalardı ben bu vatanı sağ salim Batı medeniyetine teslim edecektim. İşte o zaman bu millete medeniyet getirecektim. Hürriyet getirecektim. Bu milleti çarıklı, şarklı olmaktan kurtaracaktım. Sebahattin, gel sana bir sarılayım. Seni hep sevdim. Gidip de dönmemek, dönüp de görmemek var. Diyeceğim budur Sebahattin. Merak etme pederim. Merak etme. Korkma.
Arabacı. Lan oğlum, iş yok, müşteri yok. Ustan gitti. Sen neyi süpürüyorsun? Ustam gelince temiz görsün Ömer abi. Pis görürse üzülür. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam Osman kardeş. Buyur. Hünkârımızdan havadis var sana. Neymiş kardeş? Buyurdu ki, gidip Yahya Efendi bahçesindeki işaretli çam ağacının altını kazsın. Oradan çıkardığında alsın ve bize öyle gelsin. Ne varmış ki orada? Onu bilmem Ömer kardeş. Hünkârın buyruğu budur. Eyvallah. Öyle değil evladım, öyle değil. Bak zımpara çok mühim. Eğer zımparayı doğru yapamazsan... ağaç boya yemez, cila tutmaz. Anlaşıldı mı? Nasıl olacak? Öncelikle su yolunu bileceksin ağacın. Bak bunlar su yolları. Kökten yukarı doğru. Su yoluna göre yapacaksın. Anlaşıldı mı? Yap bakalım. Daha zarif, daha nazik. Gel. Hünkâr. Gel paşa. Şehzadem. Hünkâr muradımıza eriyoruz. Sarahedeye vaktinin olmadığını anlamış. Konuşacağını söylemiş. Hala. Bakalım hayatı kıymetinde bir malumata sahip mi? Ne söylemesini ümit ediyoruz hünkârım? Devletimizi zora sokmak için yaptıkları ne varsa. Daha da mühimi, Efraim Efendi ile ilgili ne biliyorsa. Devam. Ne yapıyorsun oğlum? Af buyurun paşam, anlamadım. İyi hadi bak işine. Artık her şeyden korkar olduk. Paşam hekimlere söyleyin. Panzehri hazırlasınlar. Hünkâr, Sara Hanım'ın henüz ne diyeceğini işitmedik. Bu vakte kadar bekledik. Kadını öldürecek değiliz. Bundan sonrası zulme girer. Emredersiniz hünkâr. Hayırdır paşam? Hünkârım, ben de sizi arıyordum. Size verecek çok önemli havadislerim var. Neymiş? Hünkârım, siz Herbert'tan bahsedince ben Herbert'ın peşine düştüm. Kendisi payitahta yalnız gelmemiş. Kimle gelmiş? Benim Hidiv soyundan Mısırlı bir misafirim vardı. Ben buna payitahta bir konak ayarlamıştım. Bunun Herbert'la ne alakası var? Alakası şu hünkârım. Bu Mısırlı misafir İngilizlerle beraber bana iş teklifinde bulundular. Lakin tabii ben kabul etmedim. İşte bu Mısırlı misafiri payitahta Herbert çağırtmış. Sadece onu da değil, aynı zamanda Hindistan ve Afrikalı misafirleri de varmış. İngiliz sömürgelerinin mümessilleri mi? Evet hünkârım, biliniz istedim. Bir de hünkârım, bu Herbert'ı İngilizler infaz etmişler. Biliyoruz paşa, biliyoruz. Mazlumların karşısında olanlar bilsinler istedik. Osmanlı ile uğraşanlar sonlarını görsünler istedik. Hünkârım, yani bu işi siz mi yaptırttınız İngilizlere? Ecelin sahibi biz değiliz paşa. Eceli gelmiş işte. Hünkârım, ben her daim devletimizin yanındayımdır. Bilinmesini isterim. Allah uzun ömürler.
Sizin gücünüz karşısında tükendim sultanım. Benim canımı bağışlayın. Ben hayatı seviyorum. Yaşamayı seviyorum. Öldürmeye çalıştığınız insanlar da yaşamayı seviyordu. Ne olur yapmayın. Ne olur yapmayın. Ne yaptıysanız siz kendiniz yaptınız. Sarayeda'ya. Şimdi söyleyin. Sömürge Müsteşarı Herbert payitahta neden geldi? İngilizler Osmanlı'yı sömürgeleştirmek istiyor. Bunu zaten biliyoruz. Peki burada ne yaptı? İngilizler adına payitahtı idare edecek kişiyi seçti. Kimi seçti? Kimi seçtiler? Ben gerçekten bilmiyorum. Bilsem söylerdim. Bilmediğimiz bir malumat vermediniz bu vakte kadar. Sırlarını hayatlarından çok sevenlerin ömrü kısa olurmuş. Söyleyeceğim. Durun sultanım, söyleyeceğim. Paşa ne işin var burada? Hünkârım, bu vali meselesinin peşine düşeyim mi onu soracaktım. Bana niye sorarsın? Bu devletin paşası değil misin? Vazifen neyse onu yap. Allah ömürler versin. Allah ömürler versin. Tahsin Paşa. Hekimleri içeri yollayınız. Sarayeda'dan alacağımızı aldık. Emredersiniz hünkârım. Buyurun. Sara Hanım bir şey söyledi mi hünkârım? Vatikan'daki hafiyemiz yaşıyormuş paşa. Lakin kim olduğunu kimse bilmiyor. Ahsen kızımızın bildikleri daha da kıymet kazandı o zaman. Belki Efraim Efendi sırrı ona vermiştir. İnşallah. İnşallah. Hünkârım, merakımı mazur görün. Bizim için bu kadar kıymetli olan Ahsen kızımızı neden aratmazsınız? Nerede olduğunu bilirim de ondan paşa. İsterim ki kendi gelsin. Tam itimatla gelsin ki bildiği her şeyi söylesin. Teşekkür ederim, zahmet oldu. Afiyet olsun. Niye böyle üzgünsün Ahsen? Gülmek için bir sebebim yok ki. Hayatımın her yeri elem dolu. Annem, babam, abim. Herkes gitti. Kimsem kalmadı. Bütün mesut günlerim kana bulandı. Ben manastırlıyım. O kadar güzeldir ki şimdi oraları. Dağları yemyeşildir. Bir baktım insanın bir daha bakası gelir. Huzur dolarsın. Güzeldir elbet. Ben buradan, bu mahalleden başka bir yer görmedim. Ömer benim tek arkadaşımdır. Biz beraber bu mahallede büyüdük. En az abim kadar koruyup kolladı beni sağ olsun. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Sen de üzülme artık. Hem belki ileride çok güzel günlerin olur inşallah. Mazimin karanlığı yarınları görmeme engel oluyor. Sanki anılarım ellerini boğazıma geçirmiş, gitmeme izin vermiyor. Kurtulamıyorum. Günahlarım peşimi bırakmıyor. Niçin böyle söylüyorsun? Hem sen çok iyi bir insansın Ahsen. Biliyor musun? Ben yıllarca babamın katilini hünkârımız sandım. Ondan babamın intikamını almak için yaşadım. Ama şimdi görüyorum ki hayatım koca bir yalan uğruna heba etmiş. İçimde iyiliğe ait ne varsa solmuş.
Bunlar da soğudu artık. İçilmez. Ziyan oldular. Ne yapalım? Nasibimiz değilmiş. Bedeninin nerede yattığını bile bilmiyorum. Ama bulmam lazım. Bulmam lazım. Kaz Ömer, kaz. Bu ne şimdi? Vardır bir hikmet. Bay Richard. Abdülhamit sizi ezdi geçti. Artık kraliçenin onurunu yeterince koruyamıyorsunuz. Ve kraliçe de bu durumdan hoşnut değil. Bunu size üzüntüyle açık etmek zorundayım. Nedir sizi memnun etmeyen? Abdülhamit, Kudüs'teki ajanınızı payitahta getirdi. Daha sonra o ajanı size kendi ajanıymış gibi gösterdi. Ve siz de sömürge müsteşarı, nazırı Bay Herbert'a bu ajanı öldürttünüz. Daha sonra Bay Herbert'ı size hain gibi gösterdi. Ve sizler de Bay Herbert'ı öldürdünüz. Abdülhamit'in bu büyük tertibi sizin küçük kafalarınızı bir havanın içinde toplamasına ve ezdikçe ezmesine sebebiyet verdi. Olanı biteni bırakalım paşam. Bundan sonra neyi nasıl telafi edeceğiz ona bakalım. Telafi yok. Mümkün değil. Ancak Abdülhamit gidecek ve yerine ben geleceğim. Ben de sizlerin istediklerini sizlere bağışlayacağım. Ha! Sözünüzü kestim. Tabii bu armut piş, ağzıma düş diye olmaz. Bunun için bir hareket, bir taarruz ve tertip şarttır. Tabii siz de Osmanlı'ya sıkı sıkıya sarılmış olan Abdülhamit'i kökünden söküp atmalısınız. Osmanlı'yı işgal için İngiltere yetmez. Bütün cihan lazım. Bunun için de bazı şartların oluşması lazım. Bundan memnuniyet duyarız. Çünkü temin ettiğimiz silahlar Bay Zaharov'un elinde. Bay Parvus'la konuşacağız. Zaharov'un da bizimle hareket etmesini sağlayacaktır. Hala. Çünkü Zaharov demek silah demektir. Silahsa hürriyet demektir. Hürriyetin fitilini ateşlemek demektir. Bay Richard, ben Abdülhamit gibi baskıcı biri değil. Lakin vali olduğumda Abdülhamit'e gösterdiğiniz saygıyı bana da göstermenizi dilerim.
Buyur evladım. Evvela başın sağ olsun. Allah sabrı cemil ihsan eylesin. Amin hünkârım, amin. Sizin söylediğiniz yeri kazdım. Bunu buldum. Bırak. Hünkârım, affınıza sığınaraktan. Bu nedir acaba? Çocukluk arkadaşın Celal'in üzerindeydi evladım. Celal. Celal evladımızı bir vazifeye gönderdik. Silah dolu sandıkları bir gemiye yükleyecekti. Geminin battığına dair işaret fişeği atıldı. Biz geminin battığını düşündük. Lakin bu palto kıyıya vurdu. Kemalettin, Celal denize açılırken üşümesin diye bu paltoyu ona vermiş. Üzerinde kurşun izi. Celal bizim büyüğümüzdü. Bize haktan, dürüstlükten, doğru yoldan ayrılmamamızı nasihat ederdi. Hep ona imrenirdik. Hepimizin kahramanı olmuştu. Mahallenin çocuklarına devletin nasıl sevileceğini o öğretmişti. Celal benim göz bebeğimdi. Her türlü vazifeye gözünü kırpmadan giderdi. Celal'i şehit edenler şimdi dışarıda. Devletimize düşman olanlar uyumaz. Peki biz uyuyacak mıyız? Fazladan gözlerimizi kapatacağımız bir an bile haramdır hünkârım. Ben ihaneti gördüm. Size sıkılan kurşunu gördüm. Devletimizi yıkmak isteyenleri gördüm. Annem kollarımda can verdi. Allah cennetinde buluştursun. Allah cennete kavuştursun. Şimdi söyle bakalım. Haydar-ı Kerrar, Gayrı Ferrar Hazreti Ali Efendimizin sırrını bildin mi? Bildim hünkârım. Düşmandan korkmayan, çarpışmaktan geri durmayan, defalarca düşmanın üstüne hücum eden, korkmayan Hazreti Ali Efendimizin sırrını bildim. Neymiş? Nefsin için değil, Allah için harp et. Dinin için, namusun için, devletin için. Yüzüne tükürdükleri için değil, zulmettikleri için öldür. Eyvallah. Eyvallah. Söğütlü Osman haberini getirdi. Bildiklerini amel etmişsin. O çocukların canını kurtarmak için intikamını almaktan geri durmuşsun. Ben zalim olmaktan korkarım hünkârım. Sırrı bildin evladım. Bildiklerini amel ettin. Celal, devletimizin, dinimizin, milletimizin muhafızıydı. Mekanı cennet olsun. Şimdi sana bir kapı açacağım evladım. Eğer o kapıdan geçersen artık eski yok. Korkmak, kaçmak yok. Dövüşmekten, mücadeleden geri durmak yok. Eğer kabul ediyorsan benimle gel. Merak içindesin. Endişe sahibisin. Sual edersin. Bir kapıdan girdim, lakin nereye diye. Hünkârım, neresi burası?
Burası perdelerin arkasındaki yer. Burası kalp ve akıl. Burası sırlar odası. La galibe illallah lafzının bilindiği yer. Allah'tan başka galip yoktur. Amin. Bizler mücadele ederiz evladım. Mağlup olduk zannederiz. Lakin o mağlubiyet bize zafer kapılarını açar da bilmeyiz. Bir nehrin ortasında sepetin içinde boğulmak üzere olan bebeği kurtaran Firavun, Kızıldeniz'in ortasında onu boğacak Musa peygamberi kurtardığını bilmiyordu. Allah sır içinde sır saklar ki bunu ancak yüce zatı bilir. Bu odayı çok az kişi bilir evladım. Tahsin ve Kemalettin Paşa. Bir de Celal evladımız bilirdi. O da sır oldu. İşte yeni dünya nizamı. Bu da Celal evladımızın İngiliz sarayından getirdiği harita. Türklere bıraktıkları bölge Ankara ve çevresi. Payitahtta bir Ortodoks açı sallanıyor. Devletimizi yıkmak isterler. Milletimizi boğmak isterler. Hayallerini bu haritaya çizmişler. İşte biz bu haritayı yırtmak için mücadele ediyoruz. Uyan. Evladım uyan. Uyan ki millet de uyansın. Uyan ki düşmana karşı dimdik durasın. Bundan böyle mazlumun ahına ses, zalimin zulmüne set olacaksın. Hazreti Ali Efendimiz gibi illa düşmana hücum edeceksin. İşittin mi? İşittim. Sırrı bileceksin. Sırdaş olacaksın. Sırrını sorana sır taşı olacaksın. İşittin mi? İşittim hünkârım. Yolunu bileceksin. Doğru yol üzere olacaksın. Hak yemeyeceksin. Yalan söylemeyeceksin. Haram yemeyeceksin. Allah'ın farzlarını bileceksin. Bildiklerinle amel edeceksin. Namazın tam olacak. Teheccüdün var olacak. İşittin mi? İşittim hünkârım. Dinin yar, devletin yar, milletin yar olacak. Başka sevda var olmayacak. Bunlardan başkasını sokmayacaksın gönlüne. Kalbinde yalnızca Allah olacak. Allah'ın olacak. Bundan gayrısı olmayacak. Bildin mi? Bildim hünkârım. Öyleyse itaat et. Bildiklerine ve işittiklerine itaat et. İşittik ve itaat ettik. Eyvallah. Gel benimle. Vakit gelecek. Vazifenle devletin şan bulacak. Sen vazifene nam bulacaksın. Yeni yiğitler alacaksın yanına. O vakit yüzüğü parmağına ben takacağım. Bu yüzük sana sır kapıları açacak. Üzerindeki hilal İslam'dır. Ortasındaki yıldız Türk'tür. Hilal yıldızsız, yıldız hilalsiz olmaz. Bu yüzük devlettir. Millettir. Topraktır. İlla imandır.
Vakit gelecek. Sana biz takacağız. Yalnız Gassal çıkaracak. Benim yüreğim de sizin aşkınızın telaşında. İstikbali ancak sizde görüyorum sultan kızı. İmza Kemalettin. Bu aşk bana haram belli ki. Hatice'm. Bak, senin için saray arşivinden ne çıkarttırdım. Nedir o defter halacığım? Hacı Arif Bey'in nota defteri. Bir nüshasını senin için aldırdım kızım. Gerçekten mi? O güzel sesinden dinleriz inşallah. Beni çok mesut ettiniz. Canım kızım benim. Diyorum ki şöyle güzel bir saz heyeti tertip edelim. Nasıl olur? Ne güzel olur halacığım. Ben yakın zamanda bununla ilgileneceğim. Tamam. Ha, bu arada işittiniz mi? Neyi? Abdülkadir Efendi Pakize ile olan nişanı atacakmış. Ya. Vallahi öyleymiş. Hünkârımız da bunu öğrenince çok öfkelenmiş tabii. Bir şehzade nasıl olur da nişan atar demiş. Bidar kadına da kızmış hatta. Beklermiş şimdilik. Bidar kadın bu meseleyi ne zaman gidip de kendisine söyleyecek diye. Aman halacığım, bize ne? Biz kendi meselelerimizle meşgul olalım. Öyle kızım öyle. Öyle vallahi hakkım var. Hayırdır kızım nereye? Epeydir odadayım. Bunaldım. Dolaşayım biraz. Hem sizin nasılsa konuşacak hususi konularınız vardır. Dolaş tabii kızım, dolaş. Sen de gençsin, güzelsin, sıkıldın tabii. Dolaş canım benim. Göreceğiz bakalım Fehime nefsine yenilip laf taşır mıymış yoksa biz mi yanılmışız? Nasıl yani? Hünkârımız şehzademizin nişan atmak istediğini bilmiyor ki Hatice'm. Fehime hünkârımızın bunu bildiğini Bidar'a söyleyecek. Bidar kadın da hünkârımızdan af dilemeye gidecek. Böylece hünkârımız da meseleyi Bidar Sultan'ın ağzından öğrenmiş olacak. Aynen öyle. Çok iyi düşünmüşsünüz halacığım. Ben şimdi gidip Fatma Pesent Hanım'la konuşacağım. Pakize kızımız için ne kadar üzüldüğümü anlatacağım. İzdivaç daha fazla gecikmesin diye hünkârımızla konuşmasını rica edeceğim. İşte bu masa Osmanlı'yı ayakta tutan sütunları parçalayacak. O sütunları parçalayabilmek için sağlam kurşunlar atan sağlam silahlara ihtiyaç var. Bay Zaharov. Ve bizlerin silahı yok. Hem de sağlam bir tertibimiz varken. Silahları ve varlığıyla Zaharov sizin yanınızda. Bu güzel bir haber. Şimdi vaziyetimiz nedir? Ben Ermeni mektebindeki geceli okuyan çocukları kaçırdım. Elimizdeki bombaları onlara verip bankanın yakınına sokacaktık. Sonra da pastırmacıyanın adamları onları oradan alacaktı. Lakin bu sefer Bay Zaharov bize mühimmatları getirecek sanırım. Silahlar gelecek, banka baskını yapılacak ve Osmanlı karışacak. Küçük düşünüyorsunuz beyler. Bir harbe giriyorsunuz ama bu harple Osmanlı ancak yaralanır, ölmez. Siz ne tavsiye edersiniz Bay Zaharov? Evvela hepimizin aynı şeyi istemesi gerekir. Bay Herzl bankadaki paraları almanın peşinde. O paralar Yahudilerin paraları. Mahmut Paşa aldığı valilik vazifesinin fiiliyata geçmesini istiyor. Pastırmacıyan Ermenilerin sesini dünyaya duyurmak istiyor. Bunları biliyoruz Bay Zaharov. Siz ne diyorsunuz onu söyleyin. Ben Bay Parvus ne istiyorsa onun peşinden gitmek gerektiğini düşünüyorum. Parvus'un istediği şey ihtilal. Öyle bir iş yapacağız ki İngiltere ve Fransa yanına diğer büyük devletleri de alarak Osmanlı'ya müdahale için bir bahane uyduracaklar. Ve gemilerini payitahta demirleyecekler. Biz de zaten bunun peşindeyiz.
banka baskını verilecek ve içerideki herkes rehin tutulacak. Dolayısıyla Osmanlı'nın devlet idaresindeki zafiyeti herkese gösterilmiş olacak. Yetmez. Abdülhamit hepinizi o bankanın içinde patladı. Bize kargaşa lazım. Şu aklınızdakini söyleyin artık. Vakit geçiyor ve umutlar tükeniyor. Hiram'ın kaçırdığı çocuklar için sultanla pazarlığa oturacağız. Abdülhamit pazarlık için kimi gönderir? Elbette ki en itimat ettiği paşasını. Tabii ki bu siz değilsiniz. Malum sebeplerden Abdülhamit Gazi Osman Paşa'yı gönderecektir. Yetmez. Sadrazam Paşa'yı göndermesi gerekiyor. Ancak onun ölümü kargaşa yaratır. Abdülhamit sadrazamını gönderecek ve biz de onu öldüreceğiz. Dolayısıyla sadrazamını dahi koruyamayan Osmanlı'daki hadiseler İngilizlerin iştahını kabartacak değil mi? Bir hakkın evet. Siz bu işi yürütebilir misiniz paşam? Elbette ki. Osman Paşa yerine sadrazamı göndermesi için Gazi Osman Paşa'nın Abdülhamit'in gözünden düşmesi gerekir. Yapabilir misiniz? Mahmut Paşa'nın en iyi yaptığı iştir gözden düşürmek. Hiram, sen saraya haber sal. Çocukların canı için pazarlık etmek istediğini söyle. O iş kolay paşam. Hala. Peki Bay Zaharov, peşinde askerleri olan, kapalı bir arabada seyahat edecek bir sadrazamı sizler nasıl alt etmeyi düşünüyorsunuz? Bombayla. 2 metre çukur açabilecek kudrette bir bombayla. Sadrazamın parçasını bile bulamayacak. Herkes ne yapacağını biliyor. Benim yaptığımız işin şiddetini arttıracak ufak bir hediyem olacak sizlere. Sürprizlerden hoşlanmam. Ne yapacaksın? Burada ne görüyorsun? Bir masa. Yok. Burada sadece bir masa yok. Ayasofya'nın tepesine takılacak büyük bir haç var. Müslümanlar sabah kalkıp bu haçı Ayasofya'nın tepesinde gördüklerinde nasıl bir şaşkınlıkla etrafa saldıracaklarını düşünsene. İşte o zaman İngilizlerin müdahalesi kaçınılmaz olur. Ve bu haç oradan asla inmez olur. Sultanım. Sadakallah öylezim. Allah kabul etsin sultanım. Peygamber Efendimiz hamile bir kadın en azından bir kere Kur'an-ı Kerim'i hatmetsin diye tavsiye etmiştir. Maşallah. Fatma Sultan, ben sizinle hayırlı bir iş konuşmaya geldim. Buyurun Seniha Sultan. Şu Pakize kızımıza çok üzülüyorum ben. Yani Abdülkadir Efendi ile olan izdivaçları sizce de haddinden fazla uzun sürmedi mi? Bidar kadına bırakırsak bunlar böyle ömür boyu nişanlı olarak kalır. Yazık vallahi. Pakize kızımızı çok severim. Paris'te bana çok yardım etmişti. Onun mesut olması beni bahtiyar eder. Hepimizi sultanım, hepimizi. Ben diyorum ki siz hünkârımızla bir konuşsanız da bu meselenin üzerine düşse. Güzel olmaz mı? Hakkınız var Seniha Sultan. Hem bu izdivacın gecikmesi için ortada bir sebep de yok, öyle değil mi?
Kızım söylediklerimi Zülfet Kalfa'ya ilet. Emredersiniz sultanım. Sultanım. Fehime, hoş geldin kızım. Sultanım, sizi böyle rahatsız etmekten çekiniyorum. Ama duymanızı istediğim çok mühim havadisler işittim. Neymiş bakalım o havadisler? Gel otur şöyle anlat, gel. Seniha halam geldi. Ablamla konuştular. Ama mesele yine siz olunca bilmek isteyebileceğinizi düşündüm. Neymiş mesele? Hünkârımız Abdülkadir Efendi'nin Pakize Hanım'la nişan atacağını öğrenmiş. Kim demiş nişanın atılacağını? Öyle duydum. Hünkârımızın da kulağına gitmiş. Ben böyle bir şey olacağına ihtimal vermem Fehime. Eğer hünkârımızın kulağına böyle bir şey gitseydi muhakkak beni çağırır sorardı. Hünkârımızın sizinle vakit gidip kendisine bu meseleyi söylemenizi beklermiş. Hatta halamın dediğine göre Abdülkadir Efendi'ye epeyce öfkelenmiş. Peki Seniha nereden duymuş bu mevzuyu? Orasını bilmiyorum ama sadece bunu konuşuyorlardı. İşitmişlerdir bir yerlerden. Ben sizin zarar görmenizi istemem sultanım. Ah benim iyi yürekli kızım. Seniha Sultan benim haremimle uğraşmayı meslek edindiğinden beri gördüğümüz zararın zaten haddi hesabı yok. Lakin yine de ben ihtimal vermiyorum hünkârımızın böyle bir şey duymuş olacağına. Hünkârımızın sizin ona bu meseleyi söylemenizi beklediğini işitmesem yanınıza gelmezdim sultanım. Ama eğer hünkârımız bunu sizden duymak istiyorsa çok geç olmadan söylemeniz en iyisi. Doğru söylersin evladım. Ben lüzumu neyse yaparım. Ama sen olmasan ben Seniha Sultan'ın taarruzlarını nasıl savuştururdum? Hadi sen şimdi git işine gücüne devam et. Devamını da ben halledeyim. Ah şehzadem ah. Yine beni bir müşkül duruma düşürdün. Gel. Hünkârım. Müsaade var mıdır? Buyurun sultanım, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasıl? Evladımızın sıhhati iyi mi? Belli ki tatlıyı çok seviyor. Ben tatlı yedikçe o da kıpır kıpır oluyor. Maşallah, maşallah. Hünkârım, Buyurun. sizin de malumunuz. Paris'te seyahatim boyunca Pakize ile beraberdik. Epeyce hasbihal ettik. Nişan meselesinin uzaması onu üzüyor. Ben de Pakize'nin bu durumundan müteessir oluyorum. Bu işin nihayete varması herkesi memnun edecektir. Pakize kızımıza söyleyin, içini ferah tutsun. Böyle hayırlı işler geç olur, lakin güç olmaz. İnşallah. Düşüncelisiniz. Düşünürüm ya. Düşünürüm sultanım. Neyi düşünüyorsunuz? Söylediklerinizi düşünüyorum. Korkum odur ki Şehzademiz Abdülkadir Efendi izdivaçtan sonra Pakize kızımızı üzebilir. Bu yüzden işi biraz ağırdan alırım. Pakize akıllı bir kız. Bakın göreceksiniz. Şehzademiz nasıl da çekip çevirecek. Olur mu dersiniz? Bir adam evlendikten sonra tamamlanır hünkârım. Evliliğe kadar hep biraz çocuktur. Başın sağ olsun Ömer. Allah razı olsun. Dayı nasıl işler? Nasıl olsun be Yusuf'um? Bu Ermeniler çok oldu artık. İşimi düşünürüz. Geçen birileri geldi Ömer. Seni sordular. Kilisede mi ne görmüşler seni? Biz bilmiyoruz, tanımıyoruz dedik, yolladık. Eyvallah. Ömer! Lan şerefsiz.
Yine mi aynı terane beyler? Ben çok sıkıldım bu işten. Sizde bu vicdan olduğu sürece ben elimi kolumu sallaya sallaya gezerim payitahtta. Sakın ona yeltenme. Elimde 40 tane rehin çocuk var. Hepsinin canının sebebi olursunuz. Tabii ben geri dönmezsem. Ne istiyorsun lan it? Şimdi sultanınıza gideceksiniz. Devletin de en güvendiği paşasını bana gönderecek müzakere için. Yoksa 40'ının birden sabah cesedini toplarsınız Haliç'ten. Hadi görüşürüz. Benim yüreğimde sizin aşkınızın telaşında. İstikbalin mutluluğunu ancak sizde görüyorum sultanım. Kemalettin. Bu nasıl bir hadsizlikti? Biraz daha dikkatli gitmek icap et. Nasıl mi? Haklısınız. Sırrımın derdi de dermanı da sizde sultanım. Gönlüm varını yoğunu müsrifçe harcamış bir bahar kadar çaresiz. İçimin yangınları dinmiyor. Müsaadeniz var mı? Sizi asla incitmek istemem. Lakin Celal kardeşimin şehit düşmesi beni ziyadesiyle müteessir etti. Acısı da, pişmanlığı da hala içimde. Tazedir. Sizden istirhamım Göksu'daki görüşmemizi en azından bir vakit ertelemektir. Bu meseleyi dert etmenize lüzum yok Kemalettin Paşa. Ben zaten buluşmaya gelmeyecektim. Neden böyle konuşursunuz sultan? Planını yaptın mı? Nasıl gireceksin Ayasofya'ya? Ben plan yapmam Bay Herzl. Emrederim ve olur. İşte aramızdaki fark bu. Bu mabet fetihten beri Hristiyanların yarası. Ve her Hristiyan bilir ki Ayasofya kilise olmadan bu yara kapanmaz. Minareleri hala ayakta. Bence bu yara kolay kapanmayacak. Bu minare Fethin ilk yıllarında yapılmış. İlk o yıkılacak. Bunları da Mimar Sinan yapmış. Ne zarif ama. Fatih, İstanbul'u değil, Ayasofya'yı fethetti Bay Herzl. Şimdi kutsal mabetimizi geri alacağız. Bu kadar dindar olduğunu bilmezdim. Çok dindarım, çok. Dinler, savaş çıkartmak için en tesirli ateştir. Bu koca haçı oraya nasıl sokacağını hala söylemedin. Yer altında. Düşün. Toprağın derinliklerinden semaya yükselen bir haç. Ayasofya'nın kubbesinde. Sonra payitahtta kan kokusu. Barut kokusu. Çığlıkları duyar gibiyim.
muazzam. Nihayetinde İngiliz zırhlılarının Boğaz'a demir atması. Payitaht bizimdir. Filistin senin. Filistin'de bir İsrail devleti kuracağız. Hem de Abdülhamit'in oluruna ihtiyacımız olmadan. İngiliz Yüksek Komiserliği'nin emriyle Filistin'de bir İsrail devleti kurulmasına izin verilmiştir. Resmi yazıyla yazılacak. İmza ve mühür. Nasıl olsa sen orada devlet kurduğun andan itibaren kan durmayacak. Ve yine tüccar Zaharov kazanacak. Ben gidip bu haçı taşıyacak inançlı Hristiyanlar bulayım. Küçüktük. Büyüdük ben Naim'le. Aynı sevdanın ateşi seni de sardı beni de. Şimdi sen yataktasın. Ben de ne yapacağını bilemez haldeyim. Ama şimdi birimiz bu sevdayı içine gömmeli. Üstüne toprak atmalı. Bu aşk birimize elem, birimize de huzur getirecek. Ben senin mesut olmanı istiyorum Naime. Kendi mutluluğumu sana bırakıyorum. Bu mektup Kemalettin Paşa'ndan sana geldi. Hünkârım, Hiram Keferesi çocukları bırakmak için devlet erkanından bir muhatap istiyor. En güvendiğiniz paşanızla görüşmek istermiş. Devlet dediğin çakal kovar. İt vurur. Yılanın başını ezer. Bunlar bilmezler mi ki devlet pazarlık yapsa bile sonunda bedelini kurşunla öder. Bilirler hünkâr. Lakin hep devletin karşısında duracaklarına inanırlar. Ama hep kaybederler. Hünkârım, elimizi çabuk tutmalıyız. Ermeni çocukların Müslümanlar tarafından kaçırılma havadisini yayıyorlar. Çocukların aileleri yavaş yavaş sokaklarda toplanıyor. Hem Müslümanlara iftira atıyorlar hem de Müslümanları kışkırtıyorlar. Bu devletimize dert olacak. Harp meydanında bile şahsiyetli düşmanla vuruşmak istersin. Çocukları kaçırıp devletten muhatap isteyenlere insan demeye bile icap ediyor. Tahsin Paşa, Osman Paşa'yı çağır. Müzakere için onu göndereceğim. Emredersiniz hünkârım. Bay Zaharov, tam ağzınıza layık, iç yağıyla kavrulmuş, fevkalade kavurmamız da mevcuttur. Arzunuz olursa hemen getireyim efendim. Uzala yürü. En iyi neyin varsa getireceksin. Vasil Zaharov beğendiğini yiyecek, beğenmezse masayı devirecek. Hadi. Vay Zaharov. Nereden nereye geldim ben? Daha dün gibi. Tatavlada da malum evlerin önünde müşteri arardın. Sonra da tulumbacı oldun. Umumiyetle de kendi çıkardığı yangınları söndürmeye giderdi. hele hele.
Kendi yangın çıkardığı bir evden aşırdığı maşrapayı 4. Murat'ın maşrapası diye şarkı meraklı turistin birine ne paraya kakalamıştı be. Hatta dayının yanına kapağı atmıştın. Onu da dolandırıp Londra'ya kaçmıştın. Zavallı dayı da kaldırıma düşmüştü. Yeter! Kesin artık! Şamata tamam. Ama tadında olmak şartıyla. Eğer eski dostlarım olmasaydınız... kafanıza birer kurşun, alayınızı Tahtalıköy'e yollardım. Fakat sizi seviyorum. Eski tulumbacı Zavrov yok artık. Çok büyüdüm. Başım bile Ayasofya'nın minaresini geçti, geçecek. Aman Müslümanlar duymasın. Yoksa Ayasofya'nın tepesinden aşağı sallandırırlar seni inan ki. O işin de eli kulağında. Bu halife denen adamın başı gidecek. Müslümanlar taş kesecek. Dostlarım. Şimdi elimizdeki kadehleri bırakalım. Size vereceğim haber sizi sarhoş edecek. Ayasofya'yı istiyor musunuz? Evet. En tabansız Hristiyan bile bu uğurda savaşmaya hazır. Öyleyse Ayasofya'nın tepesine haç dikmeye hazır olun. Ayasofya. Ayasofya. Hünkârım, bu Bay Herbert'la görüşmek üzere Mısır'dan gelen misafirimize bir arabacı tahsis etmiştim. Daha sonra bu arabacıyı buldum ve kendisini sorguladım. Bir havadis alabildiniz mi? Hünkârım, Bay Herbert'ın toplantı yaptığı köşkün yerini öğrendim. Müsaade buyurursanız. Hünkârım, bu konakta bir tahkikat yapmamın faydalı olacağını düşünüyorum. Tahsin Paşa, Kemalettin'e haber edin. Askerlerle beraber tetkik etsin. Emredersiniz hünkârım. Hünkârım, bir malumat daha vardı ama... Söyleyin paşa. Hünkârım, merhum Celal Efendi'nin vefatına derinden üzüldüm. Kendisi tam bir cengaver, yiğit bir savaşçıydı. Allah gani gani rahmet eylesin. Amin. Sadede geliniz. Hünkârım, işittim ki o gece tekneler karadan ayrılmadan Celal Efendi yalnız değilmiş. Yanında Kemalettin Paşa da varmış. Kemalettin Paşa malumumuz, babası Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa gibi devletine, milletine bağlı bir zattır. Kendisi yiğit bir asker, cengaver bir insandır. Lakin işittim ki hünkârım, Celal Efendi tekneye bindiğinde Kemalettin Paşa tekneye binmemiş. Şimdi Kemalettin Paşa Celal Efendi gibi bir kardeşini neden yalnız bırakmış? Ben düşündüm de bir sonuca varamadım. Acaba bu durum sizin iradeniz içinde midir? Malumatınız var mı? Siz merak buyurmayınız paşa. Lüzumu olan her şeyden malumatımız vardır bizim. Allah ömürler versin. Allah ömürler versin. Allah ömürler versin. Buyurun gençler. Nedir bu haliniz? Ben de bilmiyorum beyim. Ardınıza takip yaptırdığınız için sual etmiş olmalısınız.
sual ettim. Lakin evvel dilleri yok. Gözlerine baktım. Lakin içlerinde hayat yok. Kusurumu bağışlayın lakin bir mana veremiyorum. Bunlar ölüdür beyim. Ölü. Nasıl ölü? Medeni ölü. Velhasıl beyim, sesleri var. İstedikleri gibi çıkaramıyorlar. Nefesleri var. Korkmadan alamıyorlar. Gözleri var. İstikballerini göremiyorlar. Hatta cenazeleri var. Yerini bile bilmiyorlar. Şimdi... Evet! Zalimlerden arkadaşlarının mezarını istiyorlar. Yanına yatacaklar. Anlıyorum sizi. Lakin biz de çok muzdaribiz. Elem doluyuz. Samir'in öldüğünü gören arkadaşlarımızdan birisi var. Lakin cenazesinin nerede olduğunu bilmiyoruz. Samir'i vuran devlet. Gömen devlet. Cesedi vermeyen de devlet. Genç adam. Sana hayranlığımı iletmeme izin ver lütfen. Asıl hünerimi Samir'in cesedini bulduğumuzda sergileyeceğim. Hizmetindeyim dostum. Biz seninle aynı yoldayız. Anlaşılmak. Harikulade. Büyük başlarla küçük başların sürüsü asla ve asla birbirine karışmaz dostum. Samir'in cesedini bulup cenazesini kaldıralım. Gençlerin yüreğine ateşi salalım. Ondan sonra oturup muhabbetimize kök salarız dostum. Siz ikiniz burada bekleyin. Siz benimle geleceksiniz. Her yer didik didik aranacak. Siz de tedbiri elden bırakmayın. Asker! Asker! Ver kızım, çıkabilirsin. Bir kahvenin hakiki lezzeti sunumundaki zerafette saklıdır. Afiyet olsun hünkârım. Buyurun. Hünkârım, derdinizi, sıkıntınızı bilirim. Siz devletimizin ikbali için çalışıp uğraşırken
Elbette ki biz sizi harem meseleleriyle üzmek, yormak istemeyiz. Lakin durum ortada. Şehzadeniz Abdülkadir'in nişan atma arzusu eminim sizi de müteessir etmiştir. Abdülkadir Efendi'nin öyle bir niyeti mi var? Benim niçin haberim yok? Ben sizin haberiniz var zannediyordum hünkârım. Haberim yok. Bihter kadın. Nişan atmak da nereden çıktı? Bu çocuk izdivacı oyun mu zanneder? Ama hünkârım... Aması yok. Sultanım. Pakize Abdülkadir Efendi ile evlenecek. Sultan, çok şükür uyandınız. Bir şey mi istemiştiniz sultanım? Sultan, Saffet Efendi bana verdi. Celal Efendi yollamış. Kemalettin Paşam. Lakin son vazifesinde kaybettik. Kimi kaybettik? Celal Efendi vefat etti. Sultanım, çocukluğumda ilk kez yıldızları gördüğümdeki şaşkınlığım gibi, ateşin yaktığını anladığımdaki hayretim gibi. Sizi ilk gördüğümde önce şaşırdım, sonra hayret ettim. Bağışlayın ki ben kulunuz, size bu mektubu yazma cüretini gösteriyorum. Lakin fena halde derin bir muhabbet duyuyorum size karşı. Cevabınız menfi olacaksa bu diyarda durmam, giderim. Sizin olmadığınız her yer benim için birdir. Sizin olduğum bir an bana cennettir. Ya Yüzbaşı Celal ya da Celal Efendi. Hünkârım, emriniz üzerine mekanı aradık. Kimse yoktu. Bu baykuştan başka da dikkatimi celbeden bir şey olmadı. Hünkârım, malumunuzdur size yakışıksız ithamlarda bulunanlar var ya... Acaba biri onu ima ederek mi bıraktı bu baykuşu? Olabilir paşa. Olabilir. Bir gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Cehil'le karşılaşmış. Ebu Cehil ona, "Beni Haşim soyunda sizden daha çirkin yüzlü birini görmedim," demiş. "Doğrudur," demiş Peygamber Efendimiz. Sonra Hazreti Ebu Bekir gelmiş. "Yüzünüz güneş gibi parlıyor. Yeryüzünde sizin yüzünüzden daha güzel bir yüz görmedim, Efendimiz," demiş. Ona da doğrudur demiş Peygamber Efendimiz. Oradakiler meselenin sırrını sorduklarında, "Ben Allah'ın cilaladığı bir aynayım. Bana bakan kendini görür," buyurmuş. Bakalım bu baykuş bize kimin ismini ötecek?
Evladım hünkârımız çok öfkeli. Nişan atmana asla müsaade etmeyeceğini söyledi. Çocuğum, gel sen bu fikrinden vazgeç. Huzurumuz bozulmasın. Validem, kararım katidir. Hünkârımıza karşı gelmek niyetinde değilim. Lakin Pakize ile evlenirsem bu ne onu ne de beni mesut edecek. Asıl huzurumuz o zaman bozulur. Abdülkadir, sen hanedanı Osman'ın şehzadesisin. Pakize'ye verdiğin ahdi yerine getirmen gerekiyor. Oğlum sen bir söz verdin ve verdiğin sözün arkasında durmak düşer sana. Validem, siz de biliyorsunuz ki ben hiçbir zaman Pakize ile nişanlanmak istemedim. Sizin arzunuza boyun eğdim. Ta ki Ahsen'i görene kadar. Babana ne diyeceğiz şehzadem? Biliyorum. Babam bana öfkelidir. Ama her ne olursa olsun ben onun şehzadesiyim. Bu meseleyle ilgili onun müsaadesini alacağım, merak etmeyin. Babamın gönlünü edecek bir hediye aldım. Bakın. Esrar-ı Cinayat. Ahmet Mithat Efendi. Eminim çok hoşuna gidecektir. Şehzadesinin bu zarif hareketini takdir edeceğine de eminim. Ama bu güzel hediyeyle bu mevzudan kurtulabileceğini hiç sanmam. Ben baykuşum, mümin, muvahhid, muttaki. Ben kullukta bulmuşum hakkı. O nimeti bol olan beni hiç aç bırakmadı. Nefsimi kimseye muhtaç etmedi. Bilir misin paşa? Derviş Şemseddin'in kuşların münazarası hünkâr. Âlâ. Dedem Yavuz Sultan Selim'e hediye edilmiş bir mesnevi. Kuşların dilinden anlatır. Biz baykuşa ulu nazarla bakarken onlar hakaret amaçlı kullanmışlardır baykuş adını. Uğursuz addederler bu muazzam hayvanı. Hünkâr, dünyaya nereden bakarsanız öyle görürsünüz. Karanlıktan bakarsanız karanlık ve kötü görürsünüz. Ne yaparsınız hünkâr? Bakalım bu baykuş kimi kusacak? Ah buyurun. Lakin anlamadım hünkâr. Baykuşlar avlarını bütün yutarlar paşa. Parçalamadan tek hamlede. Yuttukları hayvanın kemiklerini, tüylerini midelerinde bir yumak yapar, kusarlar. İngiliz müsteşar, devletimizi sömürge yapmak için kimi seçtiyse baykuş onu kusacak yani. Bu kağıtta yazan isim o toplantıya devletine ihanet etmek için gitmiştir paşa. Osman Paşa. Osman Paşa. Ortalıkta haç falan göremiyoruz. Tamam, merak etmeyin. Geçin masanın başına. Hemen başlayalım. Ayasofya'ya yaraşır yeni bir haç yapmak meşakkatli iştir. Şimdi masanın başına oturup yeni bir haç mı yapacağız? Bu haç ikiye ayrılıyor. Kolay taşırsınız. İyi olur Bay Zaharov. Zira çok ağır görünüyor. Sizinle Sarayburnu yakınındaki konağımın bahçesinde buluşacağız. Orada sürüyle tünel mevcut. Oradan Ayasofya'ya çıkacağız. O tünellerde birçok adamın kaybolduğunu işitmiştim. Çetrefilli iş değil mi oradan Ayasofya'ya çıkmak? Çok konuşuyorsun sen. Gevezesin. Karının iflahını kesersin. Unutmayın. Korkmak, hata yapmak, geç kalmak yasak. Müezzin ezan okumadan orada olmalıyız. Yatsıda saf mı tutacağız?
Müezzini minareden aşağı atacaksınız. Orada bir daha asla ezan okunmayacak. Ayasofya'nın tepesinde haç parlayacak. Gazi Osman Paşa, şu meşhur Plevne müdafaanızı anlatsanız da bir şevke gelsek. Harp meydanında yakılan kurşun Sırdır Paşa. Şimdi siz sırdır diyorsunuz paşam ama millet de hakikati bilmek istiyor. Saffet, bak iyi dinle oğlum, iyi dinle. Gazi Osman Paşa'mız Plevne'de takvimlere dur diyecek öyle bir müdafaa yapmıştır ki breh breh breh. Ey tarih, aç kulağını. Aç kulağını da Gazi Osman Paşa'mızı bir dinle. Peh peh. Ey tarih, Saffet. Ortalık, mahşer, kan gölü. Gazi Osman Paşa'mız takvimlere dur diyecek bir müdafaanın hazırlığında. Ruslar saldırıyor. Olanca gücüyle saldırıyor. Lakin Gazi Osman Paşa'mız adam boyunca siperler kazdırıyor. Oraya toplar yerleştiriyor. Ruslar bütün gücüyle saldırıyor. Ha babam yükleniyor. Ha babam yükleniyor. Lakin Gazi Osman Paşa'mızı teslim alamıyor. Gazi Osman Paşa'mız Rus çarı Alexander'ı bile ayağına getirtiyor. Ve Saffet, gökten yardım yağıyor. Ruslara yardım yağıyor. Gazi Osman Paşa'mız zavallı, biçare. Yani paşam size yardım gelmiyor, onu demek istiyorum. Müdafaanın 145. günü. 145. günü. Gazi Osman Paşa'mız yaralanıyor da Plevne öyle Rusların eline geçiyor. Hey! Saffet! Rus çarı Gazi Osman Paşa'mızın kılıcını almıyor. Diyor ki, böyle büyük bir komutanın ben kılıcını almam. Bunun aslı var mıdır paşam? Rica ederim bu kelamları başka bir yerde etmeyiniz Mahmut Paşa. Harbi görenler anlatmaz paşam. Çünkü iman anlatılmaz. Sadece amel edilir. Saffet, duydun değil mi oğlum? Saffet sen biraz hislendin. Bize bir kahve yap da gel. Ben size bir kahve yapayım. Hatta tarihin en okkalı kahvesini yapayım. Heyecanlandı çocuk paşam. Çok heyecanlandı. Saffet Efendi. Mahmut Paşa içeride harpten, şehadetten bahsediyordu. Celal Yüzbaşı'nın da şehit o. Keşke biz de peşinden gidebilseydik. Şehadet şerbetini. Yudum yudum içimizi. Şehadet taleple değil, nasiple olur evladım. Lakin talebin nasibini çağırır. Saffet Efendi. Ah keşke ben de düşmanla göz göze gelebilseydim. Hatta Celal Efendi beni hafif... Saffet Efendi. Destur! Sultan Abdülhamit Han Hazretleri! Çocukları kurtarmak için yapılan müzakereye gitmeye hazırım hünkârım. Ne vakit gitmemi emredersiniz? Siz gitmeyeceksiniz paşa. Sadrazam Halil Paşa gidecek. Hünkârım, merakım bağışlayın. Lakin bunun sebebi... Öyle münasip gördük paşa. Öyle münasip gördük. Paşamızın odası hazır mıdır? Emrettiğiniz gibi hünkârım. Sizi bir süre sarayda misafir edeceğiz paşa. Buyurun. Buyurun paşa. Hünkârım, ben de müsaadenizi isteyeyim. Allah ömürler versin. Sen kal paşa. Sana verecek bir vazifem var.
Gelin efendiler, gelin. Ben de sizlerden alacağım silah paralarını hesaplıyordum. Paraya olan saygınız biraz ürkütücü. Parayı sevmeyen adam ölü adamdır. Korkacaksanız ölülerden korkun. Mahmut Paşa vazifesini layıkıyla yerine getirdi. Osmanlı afiyelerini evi gözlemek için görevlendirmiş. Yani sadrazam buluşma yerine gelecek. İş tamamsa tek sıkıntımız patlayıcılar kaldı. Patlayıcılar burada. Altında. Şaka yapıyorsunuz Bay Zaharov. İşte bunlar 2 metrelik çukur açacak büyüklükte. Ben bu mühimmatla sadrazamı semaya kadar uçururum herhalde. Senin hayal gücün açık İrem. Belki de seni sevebilirim. Siz yeter ki beni sevin Bay Zaharov. Ben sevincimden semaya uçarım. Patlatmanıza gerek kalmaz. Senin semaya uçman pek herkesi ilgilendirmez Sinan. Ama sadrazamın ölmesi dünyayı yerinden oynatır. Ve İngilizler gemileriyle payitahta girer. Düşüncesi bile heyecan verici. İrem, sen artık yeri ve zamanı bildir onlara. O iş tamam. Yalnız bu sefer bombayı Bay Herzl patlatsın. Ne cüretle böyle bir şey söylüyorsun? İrem haklı Bay Herzl. Hakiki bir heyecan istiyorsan tasavvurlarla yetinmeyeceksin. İstanbul'da silahlar, bombalar patlayacak. Sen öyle geri planda arkada kalma. Biz Ermeni devleti kurmak istiyoruz, silaha sarılıyoruz. Siz Siyonist İsrail devleti kurmak istiyorsunuz. Lakin bunun için bize sarılıyorsunuz. Öldürmek, ölüm emri vermekten daha keyiflidir Bay Herzl. Sen çocukların başından ayrılma İrem. Patlama sesini duyunca çantalarına bombaları koy, mekteplerine götürsünler. Şenlik büyük olacak Bay Zaharov. Merak etmeyin. Halil Paşa. Buyurun hünkârım. O Ermeni çocuklarını kaçıran alçakla müzakere işini siz yürüteceksiniz. Bu vazifeyi Osman Paşa'ya tevdi etmiştiniz. Onun saatinde bir sıkıntı mı var hünkârım? Saatinde bir sıkıntı yok. Lakin müzakereyi sizin yürütmeniz daha münasiptir. Emredersiniz hünkârım. Mahmut Paşa. Müzakereye Halil Paşa ile birlikte siz de gideceksiniz. Ben mi? Neden hünkârım? Keferenin dilinden iyi anlarsınız Mahmut Paşa. Hem devlet meselelerinden daha mühim bir işiniz yoktur diye umuyorum. Tabii ki hünkârım. Elbette. Ne dedi bekçi? Yakın zamanda buraya gömülen biri olmamış. Lakin bir arkadaşı varmış İmam Efendi. Ondan yardım istemiş. Kulaksız tarafına kimsesiz birini gömmüşler. Samir'in cesedini bulduğumuzda ne olacak biliyor musun Sabahattin? Bu arkamızdaki gençlik çoğalacak, çoğalacak ve istibdat setini yıkmak için kocaman bir sel olacak. Sabahattin, siz sandığımdan daha da cevval çıktınız. Muhterem pederiniz Mahmut Paşa'yı bilirim ama siz şimdiden arşın geçmişsiniz. Eğer bir fikriniz varsa Bay Karaso, onu fiile dökmeden asla muvaffak olamazsınız. Biz yalnızca ölü bir bedeni aramıyoruz Sabahattin. Bir fikrin fitilini ateşleyecek, sokakları hürriyet aleviyle tutuşturacak kıvılcımı arıyoruz. Samir'in cesedi işte o kıvılcım. Hadi gidelim o zaman. Hadi arkadaşlar, gidiyoruz. Ömer gelmedi hala. Ömer öyledir. Bir işe başladı mı bitirmeden bırakmaz. Biz Asiye teyzemle çok beklerdik onu.
Alıştım ben. Hep beklerim. Ama ben bekleyemem. Nereye gidiyorsun? Kardeşimin mezarını bulmaya. Gerçi nerede olduğunu bilmiyorum ama. Mahallenin mezarına gömmüşlerdir herhalde. Ama Ömer dışarı çıkmamanı söylemişti. Hayırdır? Ne beklersin burada? Seni beklerim Ömer abi. Dükkanı açarken bunu buldum kapıda. Ne yazıyor kardeş? Sultan'a söyle, göndereceği paşayı Gülhane Parkı'nda bekliyoruz. Saat 8'de. Ömer nereye? Nereye gitti Melike? Kardeşinin mezarına. İyi de bilmiyor ki nereye gömüldüğünü. Ben söyledim bizim mezarlıktadır diye. Zeynep ben sana Aslen'i bırakma demedim mi? Ömer Efendi. Hünkârımız haber bekler. Ne vakittir şöyle oturup da bir güzel hasbihal edemedik Bidar kadın. Gelinimizin çeyizini de gönderdiniz. Pek memnun olduk. Elbette ki. Görevimiz Seniha Sultan. İnşallah şehzademle Sabahattin'in düğünlerini de bir arada yaparız. İnşallah. İnşallah. Da ben bir şeyler duydum yalnız Bidar kadın. Şehzademizle alakalı. Nişanı atacakmış diye duydum. İnşallah yalan malumattır. Ay aman hünkârımız da duymasın şimdi. Hiç sevmez böyle şeyleri. Hem Pakize kızımız ne kadar da nazik, güzel ve hanedanımıza yaraşır bir gelin. Öyle değil mi? Siz yanlış malumat edinmişsiniz Seniha Sultan. Tabii canım. Zaten en doğru malumatlar hep size gelir. Ben size daha güzel haberler vereyim. Hünkârımız Naime kızımızı da evlendirmeyi murat edindiler. Yakışır bir damat isterler. Ben de Osman Paşa'nın oğlu Kemalettin Paşa'yı pek münasip gördüm Naime'me. Ama... Aması yok Seniha Sultan. İzdivaç kaderin en kalın çizgisidir. Eğer hangi anadan babadan dünyaya geleceğimiz kaderse... kimin kimle evleneceği de kader. Tabii, öyledir. Ayrıca benim de kulağıma bir takım şeyler geldi Seniha Sultan. Sabahattin Makbule kızımızı istemezmiş. Makbule kızımıza yazık olmasın. İsterseniz kızımızı haremimize geri gönderin. Kaderi daha fazla zorlamanın bir manası yok. Şehzadenizden. Burhanettin Efendi hediye bırakmış. Hem de zabıta romanı. Ahmet Mithat Efendi. Esrar-ı cinayet. Burhanettin Efendimiz'de cihanı titreten dedelerimin fıtratı var paşa. Maşallah. Dedelerinizden ziyade sizin fıtratınız daha tesirli hünkâr.
Ömer Efendi. Şehzadem. Artık buralarda boşa dolaşmayın. Lüzumu yok. Başlayın şehzadem. Anlayamadım. Ah sen. Gitti. Hani onun peşinden saraya gelirdiniz ya. Ahsen Hanım Ömer'in evindedir şehzadem. Merak buyurmayın. Hünkârımız onun kendi isteğiyle saraya dönmesini bekliyor. Gel. Bir havadis var mı evladım? Hiram temasa geçti. Bunu göndermiş. Gülhane bahçesinde bekliyorlarmış saat 8'de. Sadrazam Paşa yalnız gidecek. Yanında asker olmayacak. Sadece müzakere için gidecek. Ama siz ikiniz onu uzaktan takip edeceksiniz. Asla fark edilecek kadar yaklaşmayacaksınız. Emredersiniz. Sadrazam Paşa zaten arabada yalnız olmayacak. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde şehrin yeraltı haritalarını bize bıraktı. Sultanın bu kıymetli emanetine asırlarca gözümüz gibi baktık. Fatih'i sever gibi konuşuyorsunuz. Bizim kilisemizin kurulmasına o izin verdi. Fatih'in neden kilisenin kurulmasına izin verdiğini pekala hepimiz biliyoruz. Hristiyanları bölmek için. Ama cahil halkımız bunu anlamadı. Ermeniler yüzyıllarca Osmanlılara sadık kaldı. Artık hepimizin beraber olması gerekiyor Patrik Efendi. O haritayı bana verin. Ayasofya'ya tünellerden gireceğiz ve tepesine haçı dikeceğiz. Müslümanlar sabah uyanıp haçı gördüklerinde bir çığlık koparacaklar. Ermeni, Rum fark etmez. Bütün komşularına saldıracaklar. Hepimizin de istediği bu değil mi? Hadi uzatmayın da haritayı verin bana. Ve sabah Sultan Abdülhamit'in tahtının çatırdayışını duyalım. Müslümanlar Ermeni çocuklarını kaçırmış. Bu sefer kan gövdeyi götürür. Nasıl iştir bu? Payitaht yanar, saray yanar. Bu iş kapanmaz. Masum yavrucakları öldürüyorlar. Dayansanıza sarayın kapısına. Silahınız, sopanız, taşınız yoksa onurunuz da mı yok sizin? Erkek değil misiniz siz? Haklısın. Sultanın yaşaması para var.
Hiram Efendi'nin dediği gibi. Şimdi her şey keyifli olacak sizin için. Ölüm emri vermek ve öldürmek arasında bir fark yok. Tecrübe etmeden anlayamazsınız. Ben sadece İsrail devleti için üzülürüm ya da sevinirim. Benim için başka bir his yok. Siyonistler ilkeli adamlar. Keşke Ermeniler de sizin gibi olsa. Devletleri için başka fikirleri olmasa. Sadece tanrıları ve devletleri. İsrail hudutları dışında kalan Tanrı bile bizim için düşman safındadır. Hünkâr. Buyur evladım. Gel bakalım Onik Efendi. Yalvar yakar olmuşsun bizimle görüşmek için. Hayırdır? Hünkârım, kilisedeydim. Size dua ediyordum. Bu gece Ayasofya'ya haç dikeceklermiş. Yer altından gireceklermiş. Acıdı mı canım? Aferin. Ermeni milleti için çok mühim bir iş yapıyorsunuz. İleride adınızdan güzel sözlerle bahsedecekler. Şimdi bu çantaları kesinlikle açmıyorsunuz. Anladınız mı? Okula vardığınızda bunları alacaklar sizden. Mektebe ne zaman geri döneceğiz? Merak etme. Sadrazam gelsin, hepinizi bırakacağım. Hazır mısınız? Hünkârım, getiriyorum. Hünkârım, Ayasofya'ya giden tünellerin haritaları. Nuri Osmaniye tarafı. Burada su var, tercih etmezler. Sarayburnu tarafından girecekler. Gülhane'nin altından geçip Ayasofya'ya çıkacaklar. Hünkârım, asker gönderseydik. Paşa, Ayasofya dedem Fatih'in emanetidir. Devletindir, milletindir, tüm Müslümanlarındır. Lakin muhafazası Osmanlı Sultanı'na borçtur. Kemalettin de gelsin. Emredersiniz hünkârım. Ah paşa. Eğer Ayasofya'nın üzerindeki hilalin gölgesi silinir de bu millet o hilali oraya dikmek için didinmezse vay o milletin haline, vay o milletin ahiretine. Allah muhafaza. Sadrazamın arabada olduğundan emin olmalıyız. Yanlış adam öldürürsek sonra telafisi olmaz. İstikbalde iki komşu devlet görüyorum. Ermeniler ve Yahudiler. Sınırları yan yana. Ha, sizin bizim taraflara kadar gelmek gibi bir düşünceniz var yani, öyle mi? Tabii ki. Sınırlarımız oldukça geniştir. Yan yana gelince İngilizler bizle kapıştırır. Neden öyle düşünüyorsun? İngilizlerin işi bu. Tüm dünyaya harp satmak. O İngilizlerin işi değil. İngilizleri idare edenler Yahudi iş adamları. Ve biz de buna global monarşi diyoruz. Hatta şu an içinde bulunduğumuz durum da tamamen global monarşiyi alakadar ediyor. Bu taşıdığınız iki tahta parçası değildir. İsa Efendimizin asıldığı çarmıh da değildir sadece. Bu iki tahta parçası bir araya geldiğinde Hristiyanları uyandıracak bir silahtır. Bir bombadır ve patlayacaktır. Bize savaş gereklidir. Savaş, çürümüşlüğün batağında ruh acılarımızla otururken soluduğumuz o zehirli havayı kan kokusuyla temizleyecektir. Ve işte Ayasofya'nın tepesine dikeceğiniz bu haç bize Hristiyanlığımızı hatırlatacaktır. İstanbul'da kan dökülecek. Ve nihayetinde İngiliz gemileri
zalim sultanı tahtından indirmek için payitahta demir atacak. İslam halifesinin payitahtında en büyük mabetlerden olan Ayasofya'nın tepesine bu haçı diktiğinizde tarih sizi yeni bir çağı açanlar olarak anacak. Yeni çağın havarileri. Yolunuz açık olsun. Amin. Zorba. Bu haritada yer altından Ayasofya'ya giden yollar işaretli. Hayırdır paşam? Bu telaşınız neden? Yok canım. Ne telaşı? Telaştan değil de sadrazamımla. Neticede bir vazifeye gidiyoruz. Yani bir musibet gelmesin başımıza diye etrafı kolaçan ediyorum. Merak etmeyin. Bizi pazarlık için çağırıyorlarsa canımızdan eminiz. Eminiz, eminiz. Çok eminiz. Ya sadrazamım, ben gelmesem. Hünkârımızın emri. Beraber gideceğiz. Yalnız siz arabadan inmeyeceksiniz. Kerop, bu mekanizma tamam mı? Tamamdır Bay Harizm. Endişe etmeyin. Sadrazam öldüğünde bütün endişelerim geçecek. Muazzam olacak. Temennimiz bu. Manşetleri hayal edebiliyor musun? Onu hayal etmek sizin göreviniz. Ne de olsa vazifeniz. Koskoca Osmanlı sadrazamını bile koruyamıyor. Hasta adamın sadrazamı da öldü. Halkın can güvenliği yok. Kızıl Sultan'a dur denmediği sürece dünya tersine dönecek. Kardeşlerim, o tabutta yatan Samir değil, biziz. Ölen umut, ölen hürriyet, ölen yürek, ölen vicdan, ölen merhamet. Zalimlere ölüm, zorlamaya ölüm. Yazı yazanın kalemini kıran zalim devlete baş mı eğeceğiz, baş mı vereceğiz, yoksa baş mı kaldıracağız? Baş kaldıracağız, baş alacağız. Kardeşlerim, öleceksek ölelim. Yeter ki zalimin karşısına çıktığımız gün ölelim. Var mısınız? Samir'in cenaze namazını hür bir payitahtta kılmaya. Varız, varız. Var mısınız? Samir'i öldüren kanlı sultandan intikam almaya. Sonuna kadar varız. Hadi kardeşlerim. Durun. O sırtladığınız benim kardeşim. Ayasofya Müslümanların bileğinin hakkıdır. Dedem Fatih'in vakfıdır, zinhar veremeyiz. Hünkârım ne murad ederler Ayasofya'ya haç dikerek? Sanki ertesi sabah indiremeyecek miyiz? 1 saat içinde indiririz, yerle bir ederiz. Lakin kan meselesine girişmişler. Müslümanların Ayasofya'da hilalden başka bir şeye tahammülü olmadığını bilirler. Müslümanlar Rumların üstüne salmak isterler. Hünkârım kafirler boş durmaz habire bizle uğraşır. Yalnız kafir olsa iyi. Sultan Orhan'ı bilmez misiniz? Bizans orduları sınıfında yeğeni Fatih Sultan Mehmet'e karşı savaşan, kimileri Fatih olur, İslam'ın nişanı gibi parlar, kimileri kafir ordularında saf tutar.
Sadrazamım, çok sıcak oldu. Ben şu camı biraz açayım mı? Ne lüzum var paşa? Açmayayım mı? Açma. Açmayayım. Size de sıcak gelmedi mi? Hayır, gelmedi. Sadrazamım, bana çok sıcak geldi. Ben şu camı açayım. Ne yapıyorsun? Ya karşımıza biri çıkarsa? Buradan geriye dönmek yok ağalar. Çıkarın saldırmaları. Bir bomba. Hepi topu 2 metrelik bir çukur açıyor. Ama bu çukurun içine koca Osmanlı sadrazamıyla birlikte düşebiliyor. Çapına bakmamak lazım. Medeniyet çukuru bu. Düşen kurtulamaz. Bütün Osmanlı ellerimin altında. İsrail'e dokunuyor gibiyim. Bu haçı dikince Müslümanların rüyası kabusa dönecek. Dur! Peygamber Efendimizin bize müjdelediği payitahtı İstanbul'un muhafızı bizzat benim. Beni çiğnemeden rüyamızı kabusa çeviremezsiniz.